Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda bu görmüş olduğunuz şahane renklerle yine harika bir kazak öreceğiz. Bu kazakta ilk olarak size hangi ipleri kullandığımı söylemek istedim. Kuşaklarını açtığımda birbirine çok yakın renkler olduğundan karıştırabilirim. Ben de henüz kendileriyle yeni tanıştım diye renk kodlarını vereyim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Renk kodlarımız sırasıyla 6208, 6203, 6210, 6209, 6213. Böyle güzel mavi tonlarını bir araya aldım ve 01 yarn cinsiyle de zemin rengini oluşturacağım. Tamamında kullanmayı düşündüğüm tığ numaram ise 3 milim. Öyleyse bu güzel kazağın yapımına geçebiliriz. Yapımına ilk olarak motifleriyle başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz şekilde motiflerimizi hazırlayacağız bu kazak için. Bu motiflerden 25 adete ihtiyacımız var. Dikkat ederseniz her birinin göbeğini şöyle fıstıklarıyla hazırlayıp üstüne kara motifimi kurdum. Buradaki atraksiyon aslında motifin modelinden ziyade kullandığımız iplerin yarattığı efekt. Zaten ipler kendinden renk geçişi böyle çok güzel düştüğü için çok da fazla model çalışmaya gerek yok. Çünkü modeli göstermeyecektir bu ipler. Bunu da belirtmek isterim. Öyleyse toplamda 6 sırada tamamladığımız bu motifi nasıl yaptığımızı görmeden önce bir de birleştirme kenarı olmaksızın ölçüsüne bakalım. 14 santim. Birleştirme kenarı olmaksızın ölçümüz 14 santim. Motiflerimizi 25 adet olarak hazırlayacağız demiştim. O zaman ilkini beraberce örmeye başlayalım. İlk olarak hem zeminde hem göbekte kullanacağım 01 yarn cinsimi aldım. Sihirli halka içine çalışacağım için parmağıma doladım. İpi halkadan geçirip ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekerek kilitledim. Daha sonra yükselerek tığın üstüne ipimi alıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Yükseliyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Yükseliyorum ve bu defa bütün topladıklarımı birlikte örüp bir zincir, yani bir kilitledikten sonra iki de zincir çekiyorum. Yani birçoğunuzun bildiği aslında fıstıkları örmeye başladım. Arada 3 zincirle. Şimdi tekrar batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tutuyorum. Tekrar batıyorum. Yine ilmeğimi çıkarttım. Tutuyorum ve yine batıyorum. Tekrardan ilmeğimi çıkarttım ve hepsini örüyorum. Bir kilitledikten sonra, yani toplamda aslında 3 zincir diyebilirim. Bunu 8 kere tekrarlayacağım. Arada 3 zincirim var. Tekrar battım. Tığın üstüne ipimi alıp battım. İlmeği çıkarttım, uzattım. Tığın üstüne ipimi aldım, battım. İlmeği çıkarttım, uzattım. Üçüncü kez de tekrarladıktan sonra hepsini bir toplayıp yeniden 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir topladım. 1, 2,
3. Öyleyse 8'e tamamlayıp geliyorum. Sonuncuyu da yaptım. Yine 3 zincirimi çektikten sonra 2, 4, 6, 8 kontrol edip arkadan güzelce ortayı kapatarak şu şekilde kilitledim. Daha sonra ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum. İpi kaydırarak çıkartıp şunu da şöyle yukarı alıp bakın. İpi yukarı alıp bunu şöyle arasından geçirdikten sonra bir de şuradan bu iple beraber tutup geçirip güzelce kilitliyorum. Çözülmesi imkansız hale getirdim. Kestikten sonra da yeni rengi şöyle yan yatıracağım. Yeni rengi artık bütün motifi öreceğim rengi bunun üstüne aldım. Şimdi buradaki en önemli atraksiyon ikinci sırada. İkinci sırayı ördükten sonra da diğerleri birbirinin hep tekrar olacak. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipimi aldım. İpi yan yatırıp bir boşluğuna geldim ve ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Şimdi bu köşeymiş gibi düşünelim. İlk köşeyi çalışacağım. Yanına 3 tane daha tığın üstünde ipimi aldım. İkili trabzanımı örüyorum. Bu arkadaki ipi de gizliyorum. Birlikte örerek. Şimdi burada köşeymiş gibi düşünüp 3 taneyi çalıştım. Tığın üstüne ipimi aldım. Bir tane buradaki bademin tepesine batarak örüyorum. İkili trabzan. Bir tane boşluğa batıyorum, örüyorum. Bir tane de bu bademin tepesine batıp örüyorum. Daha sonra tekrar bu köşeye geldiğimde ikinci köşeyi çalışıyor olacağım. 1 2 3 tane ikili trabzan ördüm. Arada 2 zincirim var köşelerde. Yeniden 3 tane ikili trabzan ördüm. Yeniden tığın üstüne ipimi aldım. Bademin tepesine battım. Bir boşluğa geldim. İkinci ikili trabzan, bu bademin tepesine geldim. Üçüncü ikili trabzan, daha sonra diğer köşedeyim. 3 tane ikili trabzanı yan yana örerek başlıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve sıra bademin tepesinde. Ve şu boşlukta tekrardan buradaki bademin tepesinde ve bir köşe daha yapıyoruz. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Tek tek bütün kenarları birlikte örerek geçelim istedim. Zaten dediğim gibi motifin en önemli kısmı bu ikinci sıra. İkinci sırayı oturttuktan sonra diğer 4 sıra çok rahatlıkla örülüyor. Şimdi son badem tepesi, ikisinin ortası, badem değil fıstık pardon. Bunlar fıstık çünkü. Ve burada 3 taneyi örerek başladım. Köşeye geldim. Diğer üçlü grubunu örüyorum ikili trabzanlarla. Yukarı çıkarken artık 2 zincir çekip buraya da gelip örmeye devam edebiliriz ama ben bir çizgi oluşsun istemiyorum ve hep köşede kalmak istiyorum. Benimle birlikte öğren dostlarım bilir. Ben hep yukarı çıkışlarımı bu şekilde yaparım. Bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. İlk ördüğüm trabzanın
tepesine batıp ilmek çıkarttım. Bu üçünü beraber örerek de ortaya geldim. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdüm. İpi arkasından alarak ilk yalancı trabzanımı ördüm. Köşenin de ilk grubunu örüyorum. Artık köşeler 3 artı 3 değil 2 artı 2 olarak ilerleyecek. 2 taneyi ördüm. Diğer 2'yi dönüşte öreceğim. Ve sırasıyla bütün trabzanlarımın üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir. Tekrardan aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Ve başlıyorum yine her bir trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örmeye. 6 sıra, yani diğer kalan bütün sıralar bu şekilde olacak. Bir üste tekrardan birlikte çıkalım. Sonra herhalde anlaşılmamış bir şey kalmamış olur diye tahmin ediyorum. İşte diğer köşeye geldim. 2 ikili trabzan, 2 zincir, tekrardan 2 tane ikili trabzan. Başladığım yere kadar örüp geleyim. Tekrardan başladığım köşeye gelip diğer 2 tane ikili trabzanı örüp bir zincirimi çektim. Hemen buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp yine ortada kalacak şekilde örüyorum. Bir zincir yüksel, döndür, ipi arkasından geçir ve ilk yalancı trabzan, çakma trabzanımı ördüm. Ve yanına bir ikinci ikili trabzan derken bütün trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örüyorum. Şimdi hemen size şöyle göstermem gerekirse hiçbir farkı yok. Bakınız. Aynen o mantıkla devam edelim. Son köşesine geldim motifimin. Örmediğim diğer 2 tane ikili trabzan örüp 2 zincir çekiyorum artık. Çünkü üste çıkmayacağım için buradaki ilk trabzana batıyorum. Arasından kaydırarak geçirip ipimi güzelce sıkıştırdıktan, kilitledikten sonra kesip ayırıyorum. Bakın efendim. Motifimiz oldu. Renk geçişleri çok tatlış olduğu için görüntü de çok güzel düşüyor. Bütününde de eminim çok güzel görünecektir diye düşünüyorum. Öyleyse bu motiften 25 adet örüp geliyorum. Daha sonra birleştirmesine geçelim birlikte. 4 tane motifimizi aldım önüme. Şimdi nasıl birleştirmeye başlayıp nasıl devam edeceğim? Kaç parçayı nasıl birbirine ekleyeceğim onları size göstermek istiyorum. İlk olarak 4 tane motifle mantığını oturtmaya başlayalım. Birleştireceğim. Zemin rengimi alıyorum hemen. İlmeğimi çıkartıp motiflerden birinin kenarıyla başlıyoruz. Şöyle diğerini ayırayım. 3 taneyi bir motifle başlayalım. Kenarına batıp hemen 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane ikili trabzanı örerek köşeye başlıyorum. Daha sonra iki kenarda bütün trabzanların üstüne ikili trabzanlar öreceğim. Hiçbir farkı yok. Bir alt sırada yaptığımı sadece iki kenarda yapıp geliyorum. İki kenarını ördüm. Bu kenarın köşesine geldiğimde de 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çektim.
Şimdi tığın üstüne ipimi alıp sıradaki motifi alıyorum. O motifte bana ön yüzüyle bakarken, her iki motifin de ön yüzü bana bakarken köşesine batıyorum ve 2 tane ikili trabzanını örüyorum köşenin. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Tığımdan çıkıp artık motiflerim arka arkaya vermişken orada ördüğüm 3. motifti. Burada ördüğüm de 1, 2, 3 3. trabzandı. 3. trabzanı bulup arkasından batıyorum. İlmeğimi içinden geçirip tığın üstüne ip alıyorum. 3 tane daha trabzanı örüyorum. Daha sonra yine tığımdan çıkıyorum. Üçüncüyü örmüştüm. Onun yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. Onun da içine batıyorum. Arasından çıkartıyorum. Aşağıya geliyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Üstünü doldurup tığdan çıkıyorum. Yine ördüğümün yanından itibaren 1, 2, 3 sayıp batıyorum. Bu kenarın sonuna kadar bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Çıktım. 1, 2, 3. Böylece bakın buraya kadar geldim. Sonunu birlikte örelim istedim. Şimdi burada benim üstünü öreceğim. Altta 3 tane trabzanım kaldı. 1 2 3. Yani burada kalan trabzan sayınız 2 de olabilir. Yani 2 ise 2 de arka ile birleşirsiniz. 4 kaldıysa 2 2 ayırın sondaki. 3 değil de 4 kaldıysa size trabzanlar 2 2 ayırın. Yani son sıradaki trabzanların bitişini son birleştirme kısmında ayarlayabilirsiniz. 1 2 3'ü bulup ben batıp arkasından yine geçirip aradan alıyorum ve köşedeyim. Köşenin içine 2 tane örüyorum. 1 2. Bir zincirimi çekip hemen şu köşenin arkasından batıp ilmeğimi içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu köşeye gelip diğer 2 tane ikili trabzanımı yapıp örmeye devam ediyorum trabzanların üstüne. Şimdi ne yapacağım? Böyle geleceğim. Böyle döneceğim. Eğer uzunlamasına daha büyütmeyi düşünüyor olsaydım üstüne motif ilerletecektim. Ama ben şimdi alta doğru 2-2 ilerleyeceğim için ne yapacağım? Yani böyle 2-2-2 birleştirmeye devam ediyorum. Onun için bunu buraya öreceğim. Sonra buraya da geleceğim. Öreceğim trabzanlarla. Sonra buraya geleceğim. Buradaki geçişi göstereyim. Bunu sonuna kadar örüp diğer 2 motifi birleştireceğim. Dediğim yere kadar geldim. Şimdi böylece hop ördüm geldim. Buradaki geçişi göstermek istiyorum. Köşenin 2 tane ikili trabzanı örülmüştü. Hemen diğer 2 tane ikili trabzanı da örüyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve şuradaki boşluğun içine batıp kaydırma yöntemiyle aradan ipimi geçirip bir zincir daha çekiyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Buradaki diğer ikili grubu da örüyorum. İkili trabzanlarımla. Sonra bu sıranın sonuna kadar ikili trabzanlarımı örüyorum kenar boyunca. Yine son köşeye kadar geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincirimi ördüm. Sıradaki motifi ön yüzleri bana bakacak şekilde alıp köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ilk trabzanının tepesine bir ikili trabzan örüp hemen arkasını çevirip buradaki 1 2 3'ü bulup göstermiş olduğum teknikle
Üçünün kesiştiği yere kadar aynen birleştirmeye devam ediyorum. 1 2 3 1 2 3 bu şekilde devam ediyorum. Şimdi üçünün kesiştiği yere geldim. Hemen burada iki tane köşenin ikili trabzanını örüp bir de zincirini çekiyorum. Daha sonra şu ikisinin kesiştiği yerin ortasına batarak ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip önce köşeye iki tane ikili trabzan, daha sonra kenarın sonuna kadar her trabzanın üstüne bir ikili trabzanı örüyorum. Bunun da sonuna kadar geldim. 2 zincirimi çektim. Sıradaki motifimi de alıp hemen yine ön yüzü bana bakarken aynı şekilde gösterdiğim teknikle başlıyorum. Önce köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp daha sonra ilk trabzanın tepesine ikili örüp tığdan çıkıyorum. Arka arkaya baktırıp 1 2 3'ü bulup batıyorum. İlmeğimi arasından geçirip hemen diğer trabzanları örerken iki kenarı birleştirmeye devam ediyorum. Daha sonra dördünün birlikte kesiştiği noktaya da geldiğimizde 1 2 3 nasıl ördüğümüzü göstermek istiyorum. Aslında böylelikle bütün mantığı da size bırakmış olacağım. Dördüncüyü de şu şekilde geldim. Buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi diğer hepsine kesiştiği noktanın tam orta yerini bulacağım. Bakın oraya batıyorum. Daha sonra bu ilmeğimi oradan geçirip bir de zincirimi çekip tekrardan köşeye gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüp bu defada ne yapıyorum? Artık bu iki kenar birleşecek. Buradan 1 2 3'ü sayıp buluyorum. Batıp arkadan ilmeğimi içinden şöyle geçiriyorum. Sonra tekrardan tığın üstüne ipimi alıp gene burada 3 tane örüyorum. 1 2 ve 3. Tığdan çıkıyorum. 1 2 3'ü sayıp arkadan batıyorum. Yine 3 taneyi burada örüp üstteki kenarla birleşiyorum. 1 2 3 sonuna kadar bu şekilde devam edeyim. Sonuna kadar geldim yine. 2 tane ikili trabzanı köşeye ördüm. Şimdi burada bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Buradaki köşenin arkasından batıp ilmeğimi alıp bir zincir çekiyorum ve hemen örmeye devam ediyorum trabzanların üstüne. Şimdi burada nasıl yol alacağım bedeni örerken, beden motiflerini birleştirirken? Şimdi mantık bu. Yani mantığı çözdük diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bu kenarı öreceğim. Üstteki kenarı da öreceğim. Sonuna kadar. Sonra aynı bu iki motifi bunun üstüne eklediğim gibi şimdi böyle geleceğim ya. Bakın. Şöyle biraz daha daraltayım. Şimdi bunu böyle öreceğim. Burayı da öreceğim. Sonra buraya geldi mi diğer iki motifi alacağım. 2 2 2 yan yana ekleyip 12 tane motifi yani 6 çarpı 2 olarak 12 motifi beden için bu şekilde birleştirip geleyim. Daha sonra kollu üstü omuzları nasıl tutturup kol evini oluşturacağız. Onları da anlatmaya çalışayım.
Örmüş olduğumuz 25 tane motifi önceden de söylediğim gibi 2x6 12 parçasını şöyle bir tane parça haline getirdim. Bu parçanın iki kenarı, yani uzun kenarı, şuradan başlamıştık ya eklemeye. Bunu ikisini ekledik, üstüne bu ikisini daha sonra demiştim, gerekirse hani uzatmak için diğer iki motifleri ekledim. Ve 12 tanenin ucuna geldim, açık bıraktım ve bir kocaman kenarı da açık. Şimdi bununla bedeni oluşturacağız ama ben o arada 4 tane motifle bu şekilde iki kenarı açık hale getirerek kol motiflerimi de oluşturdum. Şöyle göstereyim size. Ve şöyle bir 3 motifli oluşan, yine bu defa bir kenarı açık bir parça hazırladım. İki motifim de ön, sağ ve sola yerleştirilmek üzere beklemekte. Bu hale getirdim minik parçalarımızı. 12 motifle oluşturduğum bu uzun parçayı şu şekilde üst üste katladım. Şimdi kenarında bir açık yerim vardı ya, bu açık yeri diğer köşedeki iki motifle birleştirip bedenin alt kısmını oluşturacağım. Bunu buraya birleştirirken, buraya geldikten sonra da etrafını geçeceğim. Nasıl birleştiriyoruz? Hemen beraberce başlayalım. Aynı göstermiş olduğum teknik ile devam ediyoruz. Şurada ilmeği 2 zincir çekmiştim köşede. Hemen diğer buradaki köşenin, pardon, burada bir zincir çekerek devam edeceğim. Bakın, büyük parçanın burasında bir zincirdeyim. Arkadan şu ilmeğimi alayım. Bir zincir çekip hemen bu köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada da bir ikili trabzan örüp üçüncüyü 1 2 3'ün arkasından batarak geçiriyorum. Aynı gösterdiğim şekilde şu ortak çakıştıkları noktaya kadar öreyim. Oradaki geçişi nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum size. 1 2 3 geçirdim. Şimdi burada bu dursun. Şuraya kadar geleyim. Kesiştikleri noktaya kadar geldiğimde burada köşenin içine diğer 2 tane ikili trabzanı ördükten sonra burada hemen bu ilmeğimi, tığdaki ilmeğimi önce tığdan çıkartıyorum. Şu arkada ikisinin birleştiği noktaya batıyorum. Bu ilmeğimi oradan geçirip bir zincir çekip şu ortadaki boşluğa batıyorum. Oradan da kaydırmayla ilmeğimi geçirip çıkarttıktan sonra tekrar bir zincir çekip bu boşluğun içine önce 2 tane ikili trabzan, sonra trabzanın üstüne 2 tane ikili trabzan derken burada sayıyorum. 1 2 3, hemen oraya batarak birleşiyorum ve sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum, bu kenarın sonuna kadar. Yandan iki kenarı örüp aşağıya indiğimizde şöyle bu köşenin içine de 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu birleştiğim yerde de diğer köşede 2 tane ikili trabzan var. Şimdi buradan üstü örmeye başlıyorum ve döndüğümde de burayı örerken de burayla birleşeceğim. Hemen köşeye 2 tane ikili trabzan örmüştüm. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu köşeye gelip 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve trabzanların üstüne birer ikili trabzan örerek bütün alt kısmı böylece geçeceğim. Bunu motif birleştirmede şuraların geçişini nasıl yaptığımı göstermiştim videonun başına doğru. Buraya geçerken şurada da nasıl devam ediyoruzun detayı da mevcut. Başladığım noktaya kadar geldim. Burada bu boşluğun içinde de diğer 2 tane ikili trabzanı örüp 2 zincir çekiyorum. Ve bu
İlk buradaki trabzanın tepesine batarak kaydırarak çıktıktan sonra buradaki köşenin içine de geliyorum. Orayla da birleşiyorum. Ve daha sonra bu köşenin içine bir daha batarak kaydırarak geliyorum. İlmeğimin arasından geçireceğim. Ve buraya bulunduğum yere trabzan yaparak başlayarak aslında etek ucunu örüyorum. Parçam ufakken kucağımda da eteğinin ucunu örmek daha kolay geldiği için üst parçaları ve kolları takmadan eteğinin uç lastiğini geçeceğim. Bunun için de hemen alttaki trabzanlara çalışmaya başlıyorum. İlk bir trabzanla yükselmiştim. Alttaki ilk trabzanı önden, diğer trabzanı arkadan, yeniden önden, arkadan trabzanlarımı lastik uyguluyorum. Bu tığ işi lastiği ilk kez bu videoda görüyorsanız, karşılaştıysak şayet, kanalımda tığ işi lastik yazarak aratıp çok daha detaylı videoları bulabilirsiniz. Bir sırayı da bu şekilde tamamlayıp geleyim. Lastik örmeye devam ederken bu köşelere geldiğimizde orada bir boşluk göreceğiz. Tabi orada örecek bir yer yok. Böyle de buraya atlarsak çok kasar. Hemen oraya bir bu köşeye, bir de diğer köşeye bir ikili trabzan örüp, şimdi mesela bu önden, bu arkadan, bu öndendi ya, demek ki sıra arkadan örmekte diyorum. Yani ne yapıyorum? Şimdi bu önden, bu arkadan, bu önden, bu arkadan diye düşünüyorum. Sırayı bozmamak adına önümdeki trabzanı da o şekilde örüyorum. Oradaki köşe boşluklarında nasıl geçeceğimizi göstermek istedim. Başladığım yere geldiğimde buradaki son trabzanı ördüm. Buradaki köşenin içine zaten örerek başlamıştım. Buradaki köşeye de bir ikili trabzanımı örüp burada ilk örmüş olduğum ikili trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve hemen onun üstüne bir sıra daha lastik başlamak için ilk ikili trabzanımı örüyorum. Bu sırada artık bana trabzanlar hangi yönde örmem gerektiğini gösteriyor. Öndekini önden, arkadakini arkadan örüyorum. Bu sırayı da böylece tamamlayacağım. Dilediğiniz uzunlukta devam edebilirsiniz. Yani bu lastiği istediğiniz genişliğe kadar kullanabilir, örebilirsiniz. Boyunu uzatmak için de bunu kullanabilirsiniz. Görüntüsü, şıklığı içinde. Etek ucunu bir sıra trabzanla geçtikten sonra üstüne 3 sırada lastik ördüm. Yani ilk ördüğümüz trabzanla birlikte 4 sırada etek ucunu tamamlamış oldum. Şimdi bedenin üst tarafını, bu bedenin alt tarafı, bedenin üst tarafını ama arkasını yapacağız ilk olarak. 3 tane şu şekilde parça örmüştüm. Bunu üstten 3 motife birleştireceğim. Bunun için parçayı ters çevirdim. Yani lastik kısmını alta aldım. Üste ekleyeceğim yeri önüme aldım. Ve şu şekilde üstteki üç kenara birleştirme tekniğini gösterdiğim yöntemle eklemeye başlayacağız. Şimdi istediğim yerini öyle bir denk getirmem gerekiyor ki hani aynı motifler üst üste denk gelip çakışmasın diye. Bunun için de bakıyorum hemen nasıl olur. Bunu böyle aldığımda aynı motif üst üste denk gelmedi. Mümkün olduğunca ona dikkat etmeye çalışıyorum. Ve ilmeğime tığımı geçirdikten sonra da burada üstüne ekleyeceğim yerin birleştiği köşesinin içine
batıp arkadan ortasına tam olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip köşenin içine 2 tane ikili trabzan, trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, daha sonra da hemen tığdan çıkıyorum. Buradan 1, 2, 3'ü sayıp üstüne içinden geçirip hemen ilmeğimi alıyorum. Aynı göstermiş olduğum teknikle bu 3 motifi buraya yerleştireyim. Parçaya eklerken aslında şuradaki geçişi yana eklerken göstermiştim ama bir kere daha göstermek istedim buraya geldiğimde. Tığdan çıkıyorum. Hemen buradaki kesiştikleri noktanın ortasına gelip batıyorum. Daha sonra bu ilmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip buraya ikisinin kesiştiği noktaya batıp arasından kaydırarak geçirip bir zincir daha çekiyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan, trabzanın üstüne bir trabzan, arkadan da sayıyorum. 1, 2, 3 ve bu 3 motifi arkaya yerleştiriyorum. Sonuna kadar geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıp buradaki kesiştikleri noktaya batıyorum. Bir zincir de burada çekip hemen gelip ilk ördüğüm trabzanın tepesinden kaydırma yöntemiyle çıkartıyorum. Daha sonra burada ipimi kesip gizleyeceğim. Arka 3 motifi eklemiş oldum yerine. Şimdi arka uzunluğumuz bakın böylelikle daha net belli oldu. Şimdi önü çeviriyorum. Önde burada boyun boşluğumuzu oluşturacağız. Diğer taraftan da ön, sağ ve sol parçalarımızı yerine ekleyeceğiz. Yani bunu buraya, bunu da buraya oturtacağım. Ne yapacağım? Bir kenarından hemen 2 tane ikili trabzanımı örüp hop buradan başlayıp üst kenarı birleştireceğim. Burayı birleştirmeden geçeceğim. Alt kenarı birleştirip sonra buraya yukarı çıkacağım. Şimdi birini birlikte ben yapayım, birini beraber yapalım. Mantığını tam olarak anlayalım. Çünkü hiçbir farkı yok. Aynıdır. Bunu da burada üst ve alt kenarı sadece birleştiriyor olacağım. Kol evimi oluşturabilmek için. Bir tarafınkini yerleştirdim. Nasıl olması gerektiğini size göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bu kazak 36-40 bedene uygun. Videonun sonunda zaten nasıl büyütebiliriz fikirlerini size vereceğim. Ama hani bu kol evinin çok küçükmüş gibi duruyor. Çok bol bir kol istemediğim için zaten bu şekilde çalıştım. Yoksa aksi halde hani bir miktar aşağıdan ayırıp yarım kol daha ekleyebilirdim. Ama üstümdeki duruşu arzuladığım için bu şekilde devam ediyorum. Buradan eklemeye başladım. İlk bu köşenin içine 2 tane trabzan yapıp geldim. Burayı ördüm. Burayla birleştim. Çıkıp tamamladım. Şimdi ise şöyle yapacağız. Diğer motifim, yani bunu alacağım. Bunu eklemeye başlayacağım. Yine aynı şekilde bir köşesinin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örerek başlıyorum. Şunu öne alayım hemen. 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve yaklaşalım biraz daha. Şuraya, şu köşeye arkadan batıp ipi içinden geçiriyorum. Sonrasında aynı köşeye gelip önce 2 tane ikili trabzanımı,
Daha sonra trabzanın üstüne bir tane ikili trabzanımı örüp arkadan yine 3'ü buluyorum ve içinden ilmeğimi geçirip üst kenarı birleştirme tekniğimizle eklemeye devam ediyorum. Şimdi burada bu şekilde başladım. Buraya geldiğinizde ise ortayla karşılaşacaksınız. O zaman da yine buraya 2 tane ikili trabzanı örüp bu defa bu ortanın içinden batıp ilmeğinizi geçireceksiniz. Yani benim burada biraz sonra yapacağım işlemi siz burada başlarken yapacaksınız. Burada başlarken yaptığım işlemi de buraya geldiğinizde uygulayacaksınız. Sonuna geldiğimde de yine köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çektim. Buradaki ortaya batıyorum. Arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip hemen bu kenarı hiçbir işlem yapmadan dümdüz trabzanlar örerek geçiyorum alt kenara kadar. Yani şöyle göstereyim. Şuraya kadar geleyim. Burada da birlikte birleşelim. Kenarı ördüm geldim. Köşeyi de örüp bir zinciri çektim. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şuradaki orta noktadan batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Daha sonra da yine üst kenarlar birleşmeye başlayacak. Burada bir zinciri de çekip boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buraya bir trabzan ve hemen 1 2 3 üstle birleşmeye başlıyorum. Burada da sonuna kadar geldiğimde koltuk altı kısmında da tam ortaya batıp yine ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Yine bir zincirimi çekip bu defa başlamış olduğum şu noktaya kadar trabzanlarımı öreceğim. Her iki tarafında motifini yerleştirerek kol evini de oluşturmuş oldum. Şimdi kolları yerine yerleştirmeden önce yakadaki bu boşluğu toparlamak istiyorum. Bunun için de şu parçayı şöylece önüme alıp herhangi bir trabzanın tepesinden başlayacağım. Çakma trabzan, çakma sık iğne, yarım trabzan dediğimiz tekniği kullanıyor olacağım. Şimdi battığın üstüne bir ip alıyorum. Hemen şöyle ortalama bir arkadaki noktadan batıp tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Şunu şöyle öne doğru da alayım. Daha sonra yanındaki trabzanın tepesine bir yarım trabzan daha, trabzanların tepesine yarım trabzan örerek ilerliyorum. Burada köşeye doğru geldiğimde ise bu köşedeki bir trabzanı üstüne batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Biraz daha yaklaşalım. Buradaki köşedeki son trabzanı üstüne battım, çıktım. Daha sonra buradaki köşenin içine de batıp çıkıyorum. Buradaki köşeye dönüyorum. Onun da içine batıp çıkıyorum. Ve ilk trabzanın üstüne de batıp çıkıyorum. Ve burada ilmeğimde toplamış olduğum, tığımda toplamış olduğum bütün ilmekleri birlikte örüp hemen yandaki trabzanın tepesine geliyorum. Burada omuzdaki ilk toplamayı yapmış oldum. Burada tekrar devam ediyorum. Trabzanların üstüne şöyle önüne doğru da döndüreyim örmeye. Buraya kadar, şuraya kadar aynen devam ederek geleyim. Buradaki birleştiği yere kadar da geldim. Şimdi burada da son bir trabzanı boşta bırakmıştım. Hemen tığın üstüne ipimi alıp ona batıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra köşeye geliyorum. Yine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bu köşeye geliyorum. Yine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ve ilk trabzana batıp yine ilmeğimi çıkartıp hepsini bir topladıktan sonra tekrardan
trabzanların üstüne yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Şuraya kadar. Bu köşeye kadar geldiğimde de yine aynı şekilde bir öncekilerde yaptığımı yapıyorum. Hepsini de bir toplayıp örmeye devam ediyorum. Son bir omuzdaki köşe kaldı. Burada da aynı işlemi yapacağım. Başladığım noktaya geldiğimde de bir üste beraberce çıkalım. İlk sırayı tamamlayıp ikinci sıraya geçerken burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Tığın üstüne ip alıp aynı bulunduğum noktaya bir yarım trabzan örüyorum. Daha sonra da diğer trabzanların üstüne de örmeye devam ediyorum. Şimdi şu ortada topladığım yere yaklaştığımda ise hemen o kısımda şimdi bir tane de daha örüyorum. Buradaki boşluğa batıyorum, çıkıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum, çıkıyorum. Hemen onun yanındakine de batıp çıkıp burada bir 3 trabzan üstünde toplama yapıyorum. Sonrasında tekrardan yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Buraya kadar geldiğimde de yine bu köşeye yaklaştığımda batacağım nokta belli. 1, 2, 3 noktada toplama yapacağım. Çıktım, batıp 3 kere aynı işlemi yapıp toparladım hepsini ve örmeye devam ediyorum. Bir sonraki topladığım yerde de gene 3 tane ilmeğe batarak toplama yapacağım. Bu sırayı da bu mantıkla tamamlayacağım. Başladığım noktaya geldiğimde de hemen kaydırma yöntemiyle gelip güzelce kitleyip ipimi kesiyorum. Bu kısmı, boyun kısmı daha kapalı kullanmak isteyen dostlar daha fazla da örebilirler. Ama bu zaten çok açık bir yaka olmadığı için sadece böyle toparlama yaparak gayet uygun düşüyor. Bunu da belirtmek isterim. Yaka kısmı böyle gayet güzel duruyor. Şimdi yakayı yaptık. Zaten eteğin ucunu örmüştük. Ne kaldı? Kollarımız kaldı. Ben kollardan birini kol evine yerleştireyim. Diğer kolu da beraberce örelim. Kolun birini kol evine yerleştirdim. Şöyle kol ağzını da bileğe oturtmak istemedim. Aslında ilk başta niyetim bileğe oturtmaktı ama sonra vazgeçip şu şekil çalıştım. Ne yaptım? Bir sıra trabzan ördükten sonra 4 sıra lastik ördüm. Yani 5 sıra lastikle tamamladım. Şimdi birlikte diğer kolu yaparken nasıl bir yol aldığımı size göstereceğim. İlk olarak hemen kol evini önüme alıyorum ve kol parçasını da alıyorum. Ve şöyle bir zincir çekip şurada kesiştikleri ortak noktaya batıyorum. İlmeğimi oradan geçirip bir zincir çekiyorum. Köşeye 2 tane ikili trabzan. Trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan ördükten sonra da hemen kol evine birleşmeye başlıyorum. Karşıda 3 taneyi sayıp battım. İlmeğim arasından geçirdim. Sonra tığın üstüne ipimi alıp buraya geliyorum. 3 taneyi yine örüp yine yukarıyla birleşeceğim. Aslında şu ortak noktalarda nasıl geçiş yaptığımı göstermiştim ama bir kere daha birlikte geçelim. Ben oraya kadar örüp geleyim. Bu geçişe geldiğimde de köşeye 2 tane ördüm. Yine hemen buradaki ortak noktaya yine batıp ilmeğimi aradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincirimi çekiyorum ve şu
boşluktan batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip buraya önce 2 tane ikili trabzan, daha sonra trabzan üstüne bir trabzan örüp tığımdan çıkıyorum ve 1 2 3 sayıyorum, arkasından geçirdikten sonra da bunu kol altına kadar birleşeyim. Kol altına kadar geldiğimde de oradaki geçişi de beraberce yapalım. Bu köşeye kadar geldim. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi tam olarak kol altındayım. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımdan çıkıyorum. Tam böyle ortasını bulup batıyorum. İlmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekip şimdi aynen bu kolun iki kenarını kol ağzına kadar birleştirip artık kol evini örmeye geçebiliriz. Pardon, kol ağzını örmeye geçebiliriz. Kol ağzına kadar geldim. Burada köşeye 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekip buradaki köşeye batıp ilmeği çıkartıp bir zincir daha çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine gelip batıyorum. Kaydırma yöntemiyle çıktıktan sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafımda döndürüp arkasından da geçirip yalancı trabzanımı örüyorum ve her bir trabzanın üstüne bir tane trabzan örerek ikili devam ediyorum. Orta noktaya kadar. Bu öreceğim 5 sıranın ilk sırası. Buraya kadar geleyim. Buradaki geçişi görelim. Buraya geldiğimde ise önce köşeye bir tane ikili trabzan örer gibi çıkıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp diğer köşeye geçiyorum. Yine aynı şekilde çıkıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örüp trabzanların tepesini örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar bu şekilde ilerleyeyim. Oradaki köşelerde de bir toplama yapacağım. Köşelerin olduğu yere geldim. Burada hemen önce ilk köşeye batıp bir kere çıkıyorum. Sonra diğer köşeye batıp bir kere daha örüp 3 ilmeği birlikte topladıktan sonra kaydırma yöntemiyle ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum ve yukarı çıkacağım şimdi. Bir zincir çektim, yükseldim, etrafında döndürdüm. Şimdi burada artık trabzanları sırasıyla bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan örüyorum. Bunu 4 sıra örerek tamamlayacağım. Aynı etek ucunda yaptığım işlemi yapıyorum. Sadece buradaki tek fark, şurada topladığım yere geleyim, oradaki geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Şuraya geldiğimde bakın ikisini bir toplayarak örmüştüm ya. Şimdi en son öne doğru örmüşüm trabzanı. Şimdi sıra arkadan örmekte. Bu iki trabzanı tek trabzan gibi örüyorum. Çünkü orada bir toplama yapmıştım biliyorsunuz. Daha sonra yeniden kaldığım yerden devam ediyorum. Bir sonraki birlikte ördüğüm trabzana da aynı işlemi yapacağım. Sonra üst sıraya çıktığımda da zaten artık trabzanlar kendini gösteriyor. Önü önden, arkayı arkadan öreceğim. En sevdiğim kısım finale yine geldik. Şöyle 36'dan 40 bedene kadar kazağımızı örmüş olduk. Bir kere daha büyük beden örmek isteyen dostlarım bir sıra daha fazla örerek çok rahatlıkla kazaklarını büyütebilirler. Şimdi bizim birlikte ördüğümüz bu kazağın eni kaç santim hemen size ölçü olarak veriyorum. 47 olduğuna göre 14, 80, 94 tam çevresi 47 yatırdığımda uzunluğu ise şöyle hemen düzelterek uzunluğunu da söyleyeyim size. 51 santimde uzunluğu var. Bunu bilgi olarak bırakayım. İçindeki biliyorsunuz Yarn Jeans'in Softy Colors renklerinden 5 tane kullanmıştık. O her bir tane yuvarlak 50 gramlıktan 5 tane motif çıktı. Bu durumda eğer bir sıra daha fazla örmek gerekirse şunu düşünmemiz gerekiyor ki sayı değişecektir. Şimdi bana birer tane burada yetti. Çünkü 5 çarpı 5 25. 25 motifi çıkarttı 5 tane ip. Ama dediğim gibi daha fazla örecek olan arkadaşlarım, büyük örecek olan arkadaşlarım lütfen ona göre değerlendirsin.
Craft Maxi'nin bana göndermiş olduğu Yarnart Jeans'in yeni serisini böylelikle bu kazakta denemiş oldum. Bu ip hani her renkten denemem için gönderilmişti. Şahsen fikrimi soracak olursanız böyle bir kazak örecek olsaydım kendim hani edindiğim iplerle denemek amaçlı ben bir renginden 5 tane kullanırdım. 5 değişik kodunu değil de siz de benim gösterdiğim kodlardan birini seçip tercih edebilirsiniz. Atıyorum mesela sadece şu tonu 5 tane alıp yapardım ya da işte bunu gibi fark etmez. 5'i öyle kullanırdım diye düşünüyorum. Tabii sizin zevkinize kalmış. Böyle hepsi bir arada olsun istiyorsanız da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Zemin rengine gelecek olursak Yarnart Jeans'in bir numarasından 3 adet açtım. Üçüncüden bu arttı. Bunu da bildireyim size. Başta hepsinin lotları ayrıntısına kadar var. Beğenen herkesten bir kalp rica ediyorum. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Hala abone değilseniz olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.